Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen, çok beğenilen puf puf kabaran sıvı yağlı açma tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1 paket yaş maya, 3 yemek kaşığı toz şeker miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. 1 bardak ılık su, 1 bardak ılık süt. Kullandığım bardak ölçüsü klasik 200 milimlik bardak ölçüsüdür. Çırpıcı yardımıyla maya ve şeker tamamen eriyinceye kadar karıştırıyorum. Karıştırmaya devam ederken 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. 1 adet yumurta akı ekledim. İyice karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekliyorum. Unu ekledikten sonra 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Yavaş yavaş hamur yoğunlaşıncaya kadar spatula yardımıyla karıştırıyorum. Bu arada bu hamuru hiç elimle yoğurmadım, spatula ile devam ediyorum. İlerleyen dakikalarda daha da yakından göstermeye çalışacağım. Hiç el değdirmeden yumuşacık puf puf kabaran bir açma yaptım. Unu azar azar kontrollü bir şekilde ekliyorum. Ben bu tarif için toplamda 6 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. İsterseniz hamur yoğunlaştıktan sonra elinizle de yoğurabilirsiniz. Ben hiç elimi bulaştırmadan bu şekilde hamurumu yoğurdum. Üzerini kapatıyorum. Yaklaşık 1 saat kadar mayalandırıyorum. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumu yaklaşık 1 saat kadar mayalandırdım. Oldukça yumuşak bir hamur. Üzerindeki streçi çıkarttım. Kenara alıyorum. Tekrardan kullanacağım. Hamurun havasını alıyorum. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını alıp toparlıyorum. Eğer hamurun havasını almazsanız yaptığınız hamur işi tariflerinden maya tadı ve maya kokusu alırsınız. Tezgahıma çok az sıvı yağ sürdüm. Hamur oldukça yumuşak bir hamur olduğu için ister istemez yoğurma kabına da biraz fazla yapıştı. Hamuru şöyle bir toparlıyorum. Hamur kartı ile göz kararı olacak şekilde parçalara ayırıyorum. Ben bu hamurdan toplamda 12 adet açma elde ettim. Parçalara ayırdıktan sonra bezeleri hazırlıyorum. Ara ara elime çok az sıvı yağ sürüyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Bezeleri hazırladıktan sonra uygun bir tepsiyi yağladım. Yağladıktan sonra bezelerimi yerleştirdim. Bezelerimin üzerine fırça yardımıyla sıvı yağ sürüyorum. Üzerini streçle kapatıp 15 dakika kadar dinlendiriyorum.
Bezeleri yaklaşık 15 dakika kadar dinlendirdim. Çok güzel bir şekilde kabardılar. Hızlı bir şekilde açmalarımı hazırlamaya başlıyorum. Masayı sıvı yağ ile yağladım. Hamuru açarken de biraz bu şekilde sıvı yağ sürüyorum. Elimle büyütebildiğim kadar büyütüyorum. Daha sonra rulo şeklinde sarıyorum. Çok da sıkı olmamasına dikkat edin. İlk defa deneyenler için birkaç tane daha hazırlıyorum. Ayrıca isterseniz bu tarifi tereyağlı olarak da yapabilirsiniz. Bu şekilde de çok güzel oluyor. Bezelerin hepsini rulo şekline getirdim. İsterseniz ilk hazırlamış olduğunuzdan başlayarak açmalarınızı hazırlayabilirsiniz. Ben daha rahat bir şekilde açılması için 10 dakika kadar dinlendiriyorum. Bu arada sürekli olarak aynı streçi kullanıyorum. Büzüştürüp atmanıza gerek yok. Kenara koyarsanız tekrardan kullanabilirsiniz. Açma şeklini veriyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Tam da bu aşamada belirtmek istiyorum. Birçok hamur işi tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca yöresel birçok tarife de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Açmalarımı hazırladım. 20 dakika kadar tepsi mayası yaptım. Bir tane yumurta sarısının üzerine yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar süt ekleyip karıştırdım. Fırça yardımı ile açmaların havasını söndürmeden dikkatli bir şekilde sürüyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra ben biraz haşhaş serpiyorum. İsteğe bağlı olarak sade olarak da yapabilirsiniz. Veya dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar açmalarımı pişiriyorum. Açmalarım fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardılar. Puf puf yumuşacık oldular. İlerleyen dakikalarda iç dokusunu da yakından göstermeye çalışacağım. Sıvı yağ ile de bu şekilde muhteşem açmalar yapabilirsiniz. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.